But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them. Enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. Esaretin bedeli aslında insanların hapishaneye alışarak kurumsallaştıklarında ve dışarı çıktıklarında tamamen farklı bir hayata ve kişiliğe sahip olduklarını anlatan önemli bir mesaj içeriyor. Kimileri bu değişimine dayanabilirken bazıları ise eski hapishane yaşamlarını özlerler. Bu yaşamayanlar için anlaması güç bir değişimdir. Esaretin bedeli birbirine bağlı birçok farklı nokta ve eleştiri içeriyor. Ki bunların en belirgin olanı hapishanenin kendisidir. Esaretin Bedeli filmi Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı öyküsünden uyarlanmıştır. Film, Andy ve Red adlı iki mahkumun hapishanede kurdukları hayat hikayesine odaklanır. Andy, aldatıldığı eşini ve onun sevgisini öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılır ve hayatı tamamen değişir. Shawshank, eyalet hapishanesinde kalan Andy, genç ve başarılı bir bankacıdır. Hapishanede pişmanlık yaşayan ve genç yaşta suç işleyen Red ile tanışır. Red, deneyimli bir mahkumdur ve hapishanede nasıl bir şeyler elde edeceğini bilen biridir. Red, artık hayatta hiçbir şeyin anlamı olmadığına inanmaktadır. Ancak Andy olan dostluğu Red'in bu inancını sorgulamasına neden olur. Red, Andy'nin hayalperest olduğunu düşünerek onu yalnız bırakmaz ve Andy'nin yaşamında ortak olmaya başlar. Aynı zamanda dış dünya ile bağlantısı olan Red, Andy'ye çeşitli malzemeler temin etmede yardımcı olur. Andy'nin Red'den bir gün çekiç istemesi, Esaretin Bedeli filmine tamamen farklı bir yöne doğru yönlendirir ve her şey değişir. Andy, Shawshank hapishanesinde şiddet, işkence ve cinsel saldırı gibi zor durumlar yaşanmasına rağmen asla umudunu ve iyimserliğini kaybetmez. Andy'nin tutumu diğer mahkumları etkileyerek çevresindeki insanlara umut verir. Bu nedenle Andy'nin etrafında bulunan herkes bulundukları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğinin inancına bağlanır. Andy, Shawshank hapishanesinde önemli bir karakterdir. Soğukkanlı, sessiz ve sabırlı bir kişiliği vardır. Bu özellikleri hapishane ortamında yıllarını geçiren Red gibi diğer mahkumların dikkatini çeker. Andy, hapishane atmosferinin zorluklarına rağmen umudunu kaybetmez. Her olaydan sonra mantıklı düşünmeyi sürdürür. Zorbalıklardan sonra pes etmek yerine satranç oynayarak ve başkalarına eğitmenlik yaparak ruhunu ve zihnini aktif tutar. Geleceğine dair umudunu hiçbir zaman yitirmez. Bu özellikler Alfred Adler'ın nihai hedef kuramına benzerlik gösterir. Adler, insanların sosyal faktörlerin etkisi altında geliştirdiklerini ve amaçlarına yönelik davrandıklarını vurgular. Andy'nin hedefi özgünlük ve bütünlüktür. Umudun gücünü vurgulayarak bir tema olarak Esaretin Bedeli'nde önemli bir rol oynar. Andy, yaşadığı zorluklara rağmen umutla dolu bir mahkumdur. Umut, onun aklını koruyan bir güçtür. Andy, hapishaneden çıkış yapmasını sağlayan bir olay sonrasında bankacı olarak yeni bir hayata başlar. Bir süre sonra hapishane müdürünün vergi ve belgelerini düzenlemek için görev alır. Film, 1947 yılında Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sonrası iç sorunlarını ele alır. Soğuk Savaş dönemine girilmesiyle birlikte ülke kendi iç meselelerine odaklanamamıştır. Bu durum, kontrol edemediği bir yapılaşmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Vergiler ve düzenlemeler geri planda kalmış, savaş hazırlıkları ve göz korkutma önem kazanmıştır. Bu süreçte yeni düzenden etkilenen sınıf bağımsızlığını yeniden kazanmak ve güçlenmek için ortaya çıkan fırsatı kullanmaya karar vermiştir. Savaş devam ettikçe hedefine ulaşmayı başarmıştır. Hapishane demek farklı bir dünya demektir. Düzenin farklı olduğu, kapalı kapılar ardında apayrı bir dünya gibidir.
Kontrolü elinde tutanların yönetici, mahkumların ise yönetilen olduğu dünyada her ne kadar devlet tarafından konulmuş kurallar varsa da teftiş yetersizliğinden dolayı kaynaklı olarak bu kurallar sıkıştırabilir, esnetebilir ya da göz ardı edilebilir. Bir hapishane kurallarının olması gerektiği gibi uygulanmadığı bir sistemin ve hiyerarşinin bulunduğu bir yapı gibidir. Bu hiyerarşik düzen temel yönetici ve yönetilen olarak ikiye ayrılsa da alt başlıklarıyla daha da detaylı bir hal alıyor. Müdürün en üstte bulunduğu ve herkesin yönettiği grupta onu sırasıyla baş gardiyan ve altındakiler izliyor. Onlar da kendi işlerinde sertliği ve tecrübesiyle sıralanıyor. Diğer bir grup olan yönetilenlerde ise durum daha da farklı. Kimse bulunduğu yere biri tarafından getirilmiyor. Aynı koşullar altındaki mahkumlar ise kendi isteklerini ve kendileri elde ediyor. Örnek vermek gerekirse mahkumlar isteklerini karşılayan, öteki dünyayla bağlantısı olanlar, üstlerde yer alırken hapishane koşulları için hiçbir vasfı olmayanlar en altta tamamını birer köle olarak varlıklarını sürdürüyor. Bu düzenin filmdeki işleyişinden bahsedersek eğer hapishaneye gelinde bir hiç olan Andy bankacılıkla ve de devletin finansal politikalarıyla ilgili bilgisini kullanıp yararlı olmaya başladığında kendine özel bir yer ediyor. Andy yararlılığı sayesinde hiç kimsenin sahip olmadığı bir konumda, hiç kimsenin sahip olmadığı fırsatlar içinde hapishane hayatını sürdürüyor. Diğer bir yanda Red, mahkumlar isteklerini temin eden bir adam olarak saygınlık sahibidir. Mahkumlara sunduklarının yanı sıra gardiyanlar yani üstündekilere sağladığı yardımlarla da kendi güvencini altına almayı başaran Red, kurduğu ilişkiler yoluyla kendi hayatını ve arkadaşlarınkini de kolaylaştırmaya da ihmal etmiyor. Buradaki müdür Norton ele alınacak olduğunda kendisi sahip olduğu gücü ve kuralların kendisinin koymasını sağladığı fırsatları kullanıyor. Sistemin kendine sunduğu özgürlükten fazlasıyla faydalanan müdür Norton, Andy'ye kime ayrılacaklar sunarak onu baskı kullanmadan köleleştiriyor. Ancak durumların değiştiği noktada ve iyi niyetin suistimal edilmesi karşısındaki elindeki gücü ezici bir şekilde kullanarak hiyerarşik düzenin neresinde olduğunu hatırlatıyor. Andy kısa sürede Red'in grubuna dahil olur ve hapishanedeki görevleri yapmaya başlarlar. Brooks adında yaşlı bir mahkumun sahip olduğu kütüphane görevine atanır. Beklenmedik bir anda bir gardiyan bankacılıkla ilgili sorular sormak için Andy'ye gelir. Andy ona yardımcı olur ve bu durum birçok gardiyanın başka işleriyle ilgilenmesi olanak sağlar. Aynı zamanda müdür Norton'un Andy'nin yapması gereken işleri vardı ve Andy bir mahkumun olmasına rağmen diğer mahkumların farklı olarak girişimlerde bulunur. Kütüphaneye daha fazla kitap talep eder ve insanları kitap okumaya teşvik ederek kabullendiği durumu dışarıya yansıtır ve umudu bilmeyen insanlara umut aşılar. Böylece onları hayata bağlar. Filmde Friedrich Nietzsche'nin modernizm karşısında ortaya attığı süre ahlakı kavramı da alt metin olarak yer alır. Yeni gelen mahkumlar yani güçsüzler kendilerini güvende hissetmek için sakinliklerini korurlar. Bu Nietzsche'nin süre ahlakı kavramını kısmen de olsa filme yansıtır. Filmde yaşlı bir karakter olan Brooks'un hikayesi ise dikkat çekicidir. 50 yıl sonra hapisten çıkan Brooks özgürlüğüne kavuşur. Ancak uzun süreli bir hapis hayatının etkisi dış dünya uyum sağlamakta zorlanır ve intihar eder. Bu olayı Nietzsche'nin Tanrı öldü felsefesine bağlarsak Brooks'un Hristiyan ahlak yapısının Avrupa toplumunda yok sayılması sonucu yaşamın anlamsızlığı içinde kaybolduğunu ve bir güce dayanacak bir sırtının olmamasından dolayı intihar ettiğini varsayabiliriz. Nietzsche'nin köle ahlakı, Hristiyan ahlakı ve Tanrı'nın yok sayılması gibi konuları analiz ettikten sonra şimdi Nietzsche'nin sanat anlayışı üzerine bir sahneyi incelemeye geldi sıra. Filmin ilerleyen süreçlerinde Andy karakteri mahkumlara müzik dinletir. Nietzsche'ye göre müzik sanatın en güzel şeklidir. Özellikle Tanrı ve dinlerin olmadığı bir inanca göre müzik yani sanat bu dünyayı yaşamaya değer kılan tek şeydir. Bu bakış açısıyla bu sahnede mahkumların ruh halleri yani umutsuzluklarına ve kısıtlanmış hallerine rağmen müziğin onlar için dünyayı bir kez daha yaşamaya değer kıldığını söyleyebiliriz.
Hapishanedeki sistem, dinamikleri ve hikayenin geçtiği dönemi göz önünde bulundurduğumuzda yaşananlar ve değişen durumlar daha ilgi çekici hale geliyor. Hapishane ilk bakışta ortaçağ havasını yansıtan bir görünüme sahip. Bir malikane gibi görünen ancak aslında geniş topraklara yayılmış bir arazi olarak öncelikle derebeylik düzenini akla getiriyor. Ancak bunun yanı sıra içinde bulundukları dönemsel koşullardan dolayı farklı etkenler de hikayede kendini gösteriyor. Bu küçük detayları biraz abartırsak hapishanede neredeyse tüm bireyler hapishanenin yararına çalışıyor gibi görünüyor. Gardiyanlar düzenini sağlarken ve toplum refahını korurken geri kalan grup da çalışarak üretimi sağlıyor. Yani emeğe dayalı bir düzenin varlığından söz edebiliriz. Ancak buna karşın zamanla Andy'nin finansal yetenekleri keşfedildiğinde işler değişmeye başlıyor ve bu kapalı topluluk ve zorluklarla geçinen bir grup olarak kendi kendine yetinmek yerine dış dünya açılmaya ve rekabet ortamına dahil olmaya başlıyor. Andy'nin bu dışa açılma planı sonrasında yok edilse de toplumsal yapıda bazı değişiklikler meydana geliyor. Bu abartılı yorum üzerinden bakacak olursak Stephen King aslında Amerika sisteminin Sovyet sistemi üstesinden geleceği yönünde bir yorum yapabiliriz. Hikayedeki dengeyi alt üst eden Andy bir anlamda ortalığı karıştırıyor diyebiliriz. Amerika'nın değişen düzeni ve gelişen ekonomi politikasının bir sonucu olarak dışarıya olan erişim ve müdahalesi artıyor. Ve bu noktada Andy hapishane düzenine dolaylı yoldan müdahale etmeyi başarıyor. Bu müdahale ile birlikte eski sistem bozuluyor ve yenilikleri yeni bir düzene fırsat doğuyor. Red karakterini derinlemesi analiz ettiğimizde Amerikan tarihinde ırkçılığın önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu hikayedeki rolü biraz farklı. Hikayede Red ve arkadaşlarının etnik kimlikleri önemsemeden bir arada olduklarını görüyoruz. Siyah beyaz ayrımı ya da inanç sahibi olup olmamak onlar için bir anlam taşımıyor. Siyahların sadece yönetilen kesime ait olmasının sebebi başka bir dünyanın sonucu olması, yeni oluşturulan sisteminle ilgisi yok. Ayrıca hapishane içinde siyahlara farklı bir muamele uygulanmadığı da gösterilir. Andy'nin dış dünyadaki kimliği de eleştiriliyor. Amerika'da bankacı olarak önemli bir konumda bulunmasına rağmen hapishane ortamında önemsiz hale geliyor. Bu durum paranın bir gün önemini yitireceği, sistemin değişip değersizleşeceği ve değerlerin farklı bir yöne kayabileceği düşüncesini akla getiriyor. Ancak Andy'nin kimliği ve yetenekleri sayesinde hapishaneden kaçmayı başardığı gösteriliyor. Ayrıca redemption yani kurtuluş kelimesini ekonomideki yerini göz önünde bulundurarak sistemin devamının bir gereklilik olduğu düşünülüyor. Andy karakterini manevi bir perspektiften inceleyecek olursak öncelikle redemption kelimesine dikkat etmek gerekiyor. Bu kelime Andy'nin eylemleriyle ilişkilendirildiğinde farklı anlamlar kazanır. Örneğin çekicin İncil içinde saklanması ve Müdür Norton'un Andy'ye İncil'i geri verdiği sahnede kurtuluş için İncil'in önemli olduğu belirtmesi dini bir kurtuluş anlamı taşır. Andy'nin sürekli olarak umuttan ve ışıktan bahsetmesi de inancın hikayedeki rolünü ortaya koyar. Esaretin Bedeli filmi içindeki karga, Alcatraz Kuşçusu filmi olarak bilinen karaktere yapılan temel göndermelerden biridir. Bu karakter Brooks ile benzerlik gösterir ve özellikle Jack adlı karga üzerine farklı anlamlar taşır. İlk olarak karganın genellikle kötüye, çoğunlukla da ölümü işaret ettiği hatırlanmalıdır. Daha karmaşık kısımlara geldiğimizde sahip ve mal arasındaki ilişki göze çarpar. Örneğin Brooks Jack'i serbest bıraktığında Jack yani kötülüğün ve ölümün simgesi olarak geri dönmediği için intihar ederek ölüme teslim olur. Brooks besleyip büyüttüğü bu malı ölüme kurban eder. Benzer şekilde Müdür Norton da Andy'yi serbest bırakarak ona İncil'i içindeki çekici verdiğinde Andy geri gelmediği için Müdür Norton intihar eder. Esaretin Bedeli filmi sonlarına doğru Red'in söylediği bir sözle bu ilişkiyi açıkça ortaya koyar. Red der ki bazen beni üzüyor ama Andy'nin gitmiş olması
kendime bazı kuşların kafese kapatılmadığını hatırlatmalıyım. Tüyleri çok parlak ve uçup gittiklerini onlara hapsetmenin günah olduğunu bilinen tarafınız sevinir. Ama yine de yaşadığın yer gittikleri için çok daha sıkıcı ve boş. Sanırım sadece arkadaşımı özlüyorum. Bu sözler Andy ve Jack arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyar. Amerika üzerinden bu konuya yaklaşırsak hapishane sisteminin parçaları ve eski düzenin temsilinden vazgeçerek kendilerini feda ederler. Andy'nin hikayedeki asıl rolü manevi göndermelere odaklanarak Tanrı'yı temsil etmektedir. Düşünceleri ve eylemleri ve tavırlarıyla sürekli olarak Tanrı rolünü üstlenmeye çalışan bir karakteri gösterir. Örneğin Andy'nin çatı onarımdaki tutumu kendini ve arkadaşlarını korumak için tehlikeye atarak İsa benzeri bir tutum sergiler. Andy'nin ünlü taş oymacılığı da aynı şekilde tanrısal bir göndermedir. Taştan figürler yaratması, taşın maddesinden şekil verme gücüne sahip olduğunu gösterir. Benzer şekilde Tanrı'nın insanı yaratması gibi kütüphane ise insanlara özgür bir dünya sunarak onları bir konuma getirir ve Andy'ye minnettar olabilecekleri bir fırsat sunar. Andy'nin Tommy'ye ders vermesi ve yol göstermesi de tanrısal bir davranış olarak yorumlanabilir. Ancak bu göndermeyi daha belirgin hale getiren iki önemli olay vardır. Birincisi, Andy'nin odaya girip kendini kilitleyerek mahkumlara müzik dinlettirmesi, seçilen parçanın özellikle Figaro'nun düğününden seçilmesi bu tezi destekler. Ancak asıl etkileyici olay İsa gibi görünmesidir. Bununla birlikte fikirlerinde hiçbir değişiklik olmaması, tutumunu değiştirmesi ve kurtuluşa ulaşamaması onun İsa kadar güçlü olduğunu gösterir. Ayrıca sürekli olarak ışıktan, umuttan veya kurtuluş hayallerinden bahsetmesi onun İsa gibi rehberlik ettiğini açıkça ortaya koyar. Esaretin bedeli tabii ki birçok farklı noktaya da değiniyor. Ancak bu yüzeysel kalan küçük detaylar takılma gereği pek duymadım. Hatta vergi kaçakçılığı meselesi de benim için bunlardan biridir. Yazının başındaki bilgilendirmeden sonra bu konuyu yeniden ele alıp kafanızı karıştırmaya gerek yok. Yine yargı sistemine ilişkin mesele de aynı statüye sahip. Ancak sona doğru yaklaşırken özellikle belirtmek istediğim bir konu var ki o da Stephen King'in yaşadığı karmaşık düşünceler ve bunların insanlarda yarattığı etki. Öyle ki onun yaşadığı kafa karışıklığı hikayeye, senariste ve yönetmeni öylesine etki etmiş ki ortaya tam olarak yorumlayamayacağım bir taraftar çıkmış. Esaretin bedeli bir taraftan komünizmi hoş görürken diğer bir yandan da onu karalıyor, hor görüyor, aşağılıyor. Bunun nedeni de bana kalırsa bulunduğu dönemde kendine uygulanan baskılar ve dayatılan düşüncelerdir. Esaretin Bedeli keyifli bir filmdir. Güzel bir film, derinlere inildikçe farklı yorumlara imkan tanıyan bir filmdir. Ancak hikaye olarak bakıldığında eksik ve karmaşık bir filmdir. Dürüst olmak gerekirse Esaretin Bedeli listenin en tepesini hak eden bir film değil. Keza film eleştirmenleri de yorumlarda aynı görüşü savunuyor. Eğer yan karaktere daha büyük roller verilseydi, eğer hikaye daha gerçekçi bir sonla bitseydi, eğer bu kadar provokatif ve tanrıcı bir yapısı olmasaydı övgülerin karşılığını verebilirdi. Yine de bunun filmle, yönetmenle ve oyuncularla bir alakası yok. Hikayenin yazarı ve onun yaşadığı karışıklığın kırıntıları yüzünden bulunduğu sıraya hak etmediğine ilişkin tartışmaları sürüyor. Sonuç olarak kitaptan uyarlanmış her filmi farklı anlatımları içerebilir ve belki de siyasi gibi birçok alt mesajlar vererek senaryo dışına çıkabilir. Ama yine de 7 dalda Oscar adaylı olan bu film yıllar geçse de hala konuşulması ve IMDb Top listesinde 1. sırada zirvede olması büyük bir başarıdır. Evet arkadaşlar, sizlere Esaretin Bedeli ile ilgili birçok alt metinler, siyasi ve politik gibi felsefi ve karakterin psikolojik açıdan film analizi yapmış bulunmaktayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki film analiz çalışmamda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.